Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerle beraberim. Bugün konumuz oyuna para yatırılıp yatırılmaması. Daha önceden oyuna para yatırmış biri olarak size yorum değil, tecrübe olarak bahsedeceğim. Neleri yapmanız gerektiğini, nelere para harcamanız gerektiğini, nelere para harcanıp harcanmadığını, harcanmaması gerektiğini hepsini anlatacağım tek tek. Arkadaşlar ilk önce market kısmına geliyoruz. Marketimiz burada. Burada bizim market kısmımız var. Nereden girildiğini sorarsanız hemen şurada para kısmına tıkladığınız zaman zaten önünüze gelecektir. Burada indirimler oluyor. Bazen %25, bazen %80, çoğunlukla %80 veya %90 indirimlerin çoğu oyuna ilk başlayan sıfır hesaplarda gösteriliyor. Onun dışında genelde telefondan %25 gibi indirimler gelebiliyor. Bilgisayardan bu indirimleri hiç denk geldim mi hatırlamıyorum. Telefondan daha çok geliyor. Ne alakaysa ben de bilmiyorum. Neyse konumuz o değil. İndirimleri boş verin. Fiyat babında bakalım. Yani fiyatın yüksekliğine bakalım. Yani 7000 altın ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen şuraya gelelim. Bak. 590 maliyet diyor. Bak bu 590 ne demek biliyor musunuz? Siz 590'ı tamamlamıyorsunuz. Bazı kişiler buradaki yazıyı okuyamıyor. Yani okuyamıyor derken okumuyor. Bu yazıyı okumadığı için de 950'yi veriyor. Bir bakıyor bir 950 daha istiyor. Lan ne alaka, ben 950'yi verdim. Çünkü 12 saat azaltır diyor. Bak 12 saate 950'den bahsediyoruz. Yani bir de bu bir seviye bir motorlu piyade yani. Normal bir piyade istediği şeyi görüyorsunuz. O kadar uçuk bir fiyatlar var. Örnek veriyorum, geldim buradan araştırma yapacağım. Örnek veriyorum, şu uçağı aldım. Araştır dedim. Bu araştırmayı bitirmen için örnek veriyorum 1500 veriyorsun. Bir 1500 veriyorsun, 12 saat azaltıyorsun. Bir 1500 daha veriyorsun, bir 12 saat daha azaltıp öyle araştırmayı yapıyorsun ki bu da ilk seviyedeki uçak. Yarın öbür gün bu bir gün istiyor. Buradaki 3-4 gün istiyor. Yani 2,5 belki 5000, 10, 7-8 bin sadece bir uçağın araştırmasını vereceksiniz. 250 lira. Yani çok uçuk bir fiyat. Kesinlikle oyun içerisinde şu parayı tavsiye etmiyorum. Bu parayı satın almayın arkadaşlar. Şurada çıkan %25, %80 indirimleri de kanmayın. Zaten çoğu kişi bunları almıyor. Çünkü fiyatlar çok uçuk. Görüyorsunuz 1 milyon 200 bin altın 24.590 diyor. O kadar fazla ki yani çok çok fazla. Ee, Ucuz bir şeyi yok. Yani Türkiye standartlarında şu anda bir Türk vatandaşının bu ekonomide bu oyuna böyle zırt bir para yatıracak durumu yok. Bu sebepten e, tavsiye etmiyorum altınları. En mantıklı para yatırma yöntemi birincisi güvenlik konseyi. Bu güvenlik konseyinde arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ettiğim kısımları şu: oyuna ilk başlayan arkadaşlar almasın. Oyuna tecrübesi olan, güvenlik konseyini dengeli kullanabilecek kişiler, oyuna ilk başlayan kişiler bunu alırsa ekonomisini sürekli batırır, ilerleyemez. Sebebini söyleyeyim. Buraya geliyoruz. Burada 4 kutucuk var, görüyorsunuz değil mi? Bakın ben motorize piyade yaptım. Sıraya sok dediğimde güvenlik konseyi istiyor. Sıraya sokunca ne oluyor biliyor musun? Bir tane daha buraya koyuyor. Bu bittiği zaman otomatik olarak buna başlatıyor. Bu yeni başlayan arkadaşlar için tavsiye etmiyorum çünkü hırslanıyor. 3-4 tanesini sıraya koyuyor. Buradan da 3-4 tanesini sıraya koyuyor. Burada da geliyor, örnek veriyorum. Buradan inşaat planından silah endüstrisini 4 yapıyor. Bir anda bunlar hemen otomatik yapmaya başlar başlanmaz direkt yapıyor. Ekonomi batıyor arkadaşlar. Dengeli kullanamıyorsunuz. Sürekli bir sistematik olarak gidiyor ve buradaki paranız yetişmiyor. Bunu da hırslanıp dengesiz kullandığınız zaman buradaki ekonominiz batıyor. Toparlanmanız da çok zor oluyor. O yüzden ilk önce oyunu biraz normal olarak oynayın. Tecrübe edin. Neler kötü, neler iyi, neleri nasıl böyle nasıl yaparsam ekonomim dengeli olur. Bu tür tecrübeler edinin. Ondan sonra alın. Ondan sonra tavsiye ediyorum kesinlikle güvenlik konseyini. Ondan sonra ikinci tavsiye ettiğim sezonluk birimler arkadaşlar. Fiyatları gerçekten çok yüksek ama güzel yanı kalıcı olmaları. Yani örnek veriyorum, ben bu paketi aldım. Her serverda bu gemiyi kullanabiliyorum. Bunların her biri birbirinden farklı fiyatları var. Örnek veriyorum, Elite uydu. 2500 lira. Elite raylı tüfek. Bunların içerisinde hangilerini tavsiye ediyorum peki? O konuya gelirsek arkadaşlar, birincisi Elite bombardıman uçağı. Kesinlikle muhteşem vuruyor. Elite tankı tavsiye etmiyorum çünkü zaten ağır bir araç.
Oyun içerisinde tavsiye etmediğim bir tank modeli. Bir yere saldırdığınız zaman gerçekten çok uzun sürede gidiyor. Evet, güçlü. Canı da çok fazla ama tavsiye etmiyorum. Onun yerine şuradaki kompakt kıvrak araçları kullanırsanız çok daha güzel olur. Mesela zırhlı savaş aracı, amfibik savaş aracı. Bunlar daha avantajlı çünkü dağlarda, bayırlarda çok daha hızlı gidiyor. Tank gibi uzun uzun süre yol almıyor. Savaşın seyrini değiştiriyor gerçekten bu zaman olayı. Biliyorsunuz ki oyun biraz yavaş ilerliyor. Üstüne de yavaşın üstüne bir yavaş daha eklerseniz hem sizin sabrınız kalmaz hem de rakibiniz size saldırdığı zaman oraya yönelmeniz daha da geç oluyor. Tavsiye etmiyorum. Ve üstüne üstlük normal tankı burada tavsiye etmiyorken bir de bunun elit versiyonu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Elit fırkateyine gelirsek, evet, elit fırkateyn de çok güzel. Bu tür elit fırkateyini aldığınız zaman ben mesela şuna para yatırsam sürekli kıyısı olan ülkeleri oynarım. Daha avantajlı. Endonezya, Filipinler, Yeni Zelanda, Avustralya, bu tür ülkeleri oynarım. Elit fırkateyni böyle deniz manyakları, sürekli savaş gemisiyle oynayan insanlar için tavsiye ediyorum kesinlikle. Elit bombardıman uçağını kesinlikle tavsiye ediyorum. Normal bombardıman uçağı zaten deli gibi vuruyor. Elit bombardıman uçağının da damage'i çok fazla. Hemen şuradan gösterirsek. Neredeler? Bakın. Sadece bir seviyesi tanka 3.5, piyadeye 8 vuruyor. Bildiğim piyade avcısı arkadaşlar. Bunun elitini alıp 3-4 tane yapıp gönderseniz, bir de bunun seviyesini buradan arttırsanız, hemen son seviyesine bakalım. Arkadaşlar 13 vuruyor. 3 tane koyduğunuzu düşünün. Yani 3 tane elit uçağı yapsanız birçok taburu tek seferde, tek sortide vurup yok edip gelebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Oyunun seyrini değiştirir. Elit komando kısmına gelirsek, elit komandoyu da tavsiye ediyorum. Ama buna para yatırılacağına oyun içerisindeki kısımdan normal olarak araştırmasını yapabilirsiniz. Elit komando için 1500 lira gerçekten pahalı. Şöyle 400-500 lira olsa derim ki hadi alın. Ama 1500 lira gerçekten çok pahalı. Elit saldırı helikopteri. Elit saldırı helikopterini de kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar da piyade avcıları. Piyade ve tanklar. Hemen buradan tekrar araştırma kısmına gelip kontrol edelim. Bakın. Yani hem tank avcısı hem piyadeleri de deli dehşet vuruyor. Son seviyesine bakalım. 10 ve 15 vuruyor arkadaşlar. Bundan da 3-4 tane yaptığınızı düşünün. Bu da oyunun savaşın seyrini değiştirebilir. Gerçekten muhteşem. Buna para verme, yani paranız varsa bu ve bu. Şu an bu üçü arasında gidiyoruz arkadaşlar. Daha devam ediyorum. Elit denizaltı kısmına geldiğim zaman denizaltıyı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Oyun içindeki denizaltılar zaten gerekli OP'ye sahip. Yani saldırı denizaltısı ile balistik füze denizaltısı gerçekten çok güzel. Oyun içerisinde zaten bunları geliştirdiğiniz zaman hemen hemen buradaki denizaltı kadar etkili oluyor. Boşu boşuna 1500 lira vermenize gerek yok. Yani kötü demiyorum ama buradaki fiyat gerçekten pahalı. Oyun içerisindeki normal denizaltılarda zaten yeteri kadar etkili olduğunu söylemeye çalışıyorum. 50 saldırı uçağına gelirsek kesinlikle bunu da almalısınız. Bu uçağa bayılıyorum gerçekten. Bazı serverlarda açılabiliyor bunlar. Bunlar açılırsa kullanıyorum ve hiç yadırgamam da. Bak mesela benim şu anda edit gezici mühimmat kısmı açık. Araştırmasını da şu an yapabiliyorum. Yani bazı serverlarda açık olabiliyor. Bunun tam olarak niye açıldığını, nasıl açıldığını gerçekten tam çözemedim. Bilgisi olan varsa yazsın. Bildiğim kadarıyla oyun içerisinde belli bir tecrübe puanına yükseldiğiniz zaman ana sayfa üzerinden size bunları açabiliyor. Ama sınırlı süreyle, bildiğim kadarıyla. Oradan kullanabiliyorsunuz denk gelirse ve tecrübe ettim gerçekten bu uçağı. Çok manyak vuruyor arkadaşlar. Hemen buradan da damage'ine bakalım. Evet. Burada da görüyorsunuz. Çok eşit bir seviyede vuruyor. Bombardıman uçağıyla tank ve piyade vuruşuna bakın. Helikopterle neydi? Piyadeyle tank vuruşuna bakın. Bir de saldırı helikopterinin piyadeyle tank vuruşuna bakın. Eşit olmaları gerçekten çok daha büyük bir avantaj. Baktığınız zaman 12-13 vuruyor. Eşit bir seviyede vuruyor. Örnek veriyorum, bir adam hem tankla hem piyadeli bir tabur yaptı, birleştirdi.
3-4 tane birden yapıp bunlarla yollarsanız hem tankını hem piyadesine çok fazla hasar vurabilirsiniz. Kesinlikle Elit'i de tavsiye ediyorum. Alacaksanız bunları alabilirsiniz. Elit raylı tüfek. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok pahalı ve şu bahsettiğim alın dediğim şeylerden daha avantajlı değiller kesinlikle. Elit uydu kısmına gelirsek arkadaşlar, elit uydu gerçekten baya avantajlı bir şey. Fakat buna 2500 lira vereceğime şunları yaparım daha iyi. Bak, evet daha çok uğraştıracaktır ama aynı etkiyi göreceğinize eminim. Şuradaki İHA kısmına gelip İHA'yı son seviyeye getirdiğiniz zaman aynı etkiyi kesinlikle göreceksiniz. Aynı şekilde buradan gelip AVAX yapıp AVAX'ta da bunu en son seviyeye getirdiğinizde yine aynı şeyi göreceksiniz. Bu yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum. 2500 lira vermeyin. 2500 liranızı vereceğinize gidin elit saldırı uçağı alın. 100.000 kat daha güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Elit saldırı uçağı, elit saldırı helikopteri, elit bombardıman uçağı, elit fırkateyn. Bunlar arasında herhangi bir şeye kesinlikle para yatırmayı düşünmeyin. Boşu boşuna masraf yapmış olursunuz. Buradakileri kesinlikle tavsiye etmiyorum zaten. Bunlar sıralama için vesaire için, hardcore oynayanlar için. Hardcore oyuncu var mı bilmiyorum. Benim şu an kanalımda izleyici olarak varsa da yorumlara lütfen kendini belirsin. Bunlarla ilgili henüz bir tecrübem olmadığı için de bu konuya kesinlikle girmek istemiyorum. Hani şu bronz madalyanın ne faydası var, bir gümüş madalya ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Benim oynayış stratejim şudur. Oyuna girerim. Stratejimi yaparım. Hangi tür mantıkla savaşacağımı kafamda kurarım. İşte bugün bombardıman uçaklarıyla saldıracağım. Böyle bir server'a gireyim. Bombardıman uçağı yapayım. Onlarla saldırayım. Ertesi gün olur. Bu sefer nükleer silah yapacağım derim. Vesaire vesaire. Bu kafayla girer oynarım. Kazanırım veya kaybederim. Benim için bu. Sıralama çok da fifi yani. Çok takmıyorum öyle şeylere. Onun için bu tür paket kısmındaki şunları bilmiyorum. Eğer bilenler varsa lütfen yorumlara yazsın. Hem bilmeyenler tecrübelenir hem de ben de aynı şekilde tecrübe edinirim. O yüzden bu kısmı geçiyorum. Zaten şu anki konum da bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen kanala abone olup beğenmeyi de unutmayın. İkinci olarak da şuradan size göstereyim ne durumlar yaşadığımı. Nerede? Heh. Girelim hemen. Benim biraz geç açılıyor bu. Benim en son videoları çektiğim şeyi bilirsiniz. İran almıştım. İran maalesef şey oldu. Offline oldu artık. İran kalmadı. Çünkü iki koldan saldırdılar bana. Afrika kıtası ayrı saldırdı. Çin ayrı saldırdı. İttifakta da iki kişi kalmıştık. Pakistan ve ben kalmıştık. Afganistan'da olabilir, hatırlamıyorum. Evet. Görüyorsunuz. Bakın, Afrika komple bana saldırıyor. Çin komple bana saldırıyor. Bir tek Afganistan'da ben kaldım. Ben de Suudi Arabistan'a saldırırken çok asker kaybettim. Bu yüzden de o kadar ansızın gelişti ki ben Suudi Arabistan'ı aldım, askerlerimi kaybettim. Daha yeni asker üretmeden Çin'le Afrika bana bir anda savaş açtı. Buradan Mısır'ı aldılar. Mısır'dan Suudi Arabistan'a. Buradan hem benim ittifak üyeme hem de bana saldırdılar. Bu yüzden de maalesef bu server'ı bırakmak zorunda kaldım. O yüzden her zaman söylüyorum. Çok güzel bir ittifak bulun kendinize. Mümkünse aktif oynayana. O yüzden yeni bir server'a giriş yaptım. Burada da şu anda kafamda nasıl oynayacağım yok. Şu an random bir şekilde girdim. Ama ittifak güzel bir şeye benziyor. Seviyeleri de yüksek. 30-35 civarlarındalar. Tecrübeli oyunculara benziyorlar. O yüzden lütfen sizden istediğim yorumlara yazın. Ne tür oynayayım? İşte bombardıman uçaklarıyla mı oynayayım? Şu an kafamda o var zaten en çok. Donanmayı mı daha çok yüksek tutayım? Uçaklarımı daha çok yüksek tutayım? Yoksa kara kuvvetlerimi daha iyi yapayım? Hangisine daha öncelik vereyim?
nasıl saldırayım, nereye saldırayım vesaire vesaire gibi şeyleri lütfen yorumlara yazın. Ben de buna göre eğer kaybetmeyeceğim, hızlı kaybetmeyeceğim bir öneriniz olursa bunları kesinlikle yapmaya çalışacağım. Bu kadar. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.